Ben bugüne kadar birkaç defa Suriye'ye gittim ve hatta bu sene Şubat'ta son gidişimde o sınır boyunca dedim beni götürün. Görmek istiyorum sınırı. Ve sınır boyunca epeyce bir gittim. Tamamen duvar örülü ve sadece duvar yok. Aynı zamanda kameralar sistemi var, dikenli teller var vesaire. O sınırı öyle aşmak hiç kolay bir şey değil. Türkiye'den sınır dışı edilen, Lübnan'dan gelmiş bir Filistinli vardı. Suriye'ye sınır dışı edilmiş ilginç bir şekilde. Onunla röportaj yaptığımda dedi ki maşallah öyle bir güvenlik sistemi oluşturmuşsunuz ki dedi her gün gidiyorum sınıra Suriye tarafında. Nasıl içeri tekrar girebilirim diye bakıyorum geçecek yer bulamıyorum demişti. Bu bir. İkincisi, eğer ki sınırlarımız kevgir olsa, gerek İdlib gerekse Türkiye'nin operasyon bölgelerinde yani 2016'dan beri yaptığı operasyonlarla TSK'nın kontrolüne giren bölgelerde şöyle söyleyeyim sadece Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısından giriyorsunuz 500 metre sonra çadır tarlası başlıyor. İnsanlar 2017'den beri farklı dönemlerde oralara gelmiş. Yıllardır orada çadırlarda sefil bir hayat sürüyorlar. Bakın yazın yanıyorlar, kışın donuyorlar, yağmur yağdığında seller altında kalıyor çadırlar. Çadırda hayat ne demek? Yatak odanız, oturma odanız, mutfağınız, banyonuz, her şeyiniz o bir tek çadır demek. Ve gerçekten sefaleti yaşıyorlar. Kalabalık aileler o çadırlar içerisinde. Peki eğer sınırlar kevgir olsaydı o insanlar orada kalır mıydı yıllardır? Yani benim açımdan en çarpıcı şey bu. Suriye'den Türkiye'ye girmek son derece zor ve son derece pahalı. Çünkü neden? Kaçakçılara çok büyük paralar vermeniz gerekiyor. Bir kere Suriye'nin kuzeyinde büyük paralar verecek insanlar yok. Acayip bir fakirlik hali var. Dolayısıyla eğer ki sınırlar kevgir olsa oradaki milyonlar o sefaleti yıllardır yaşama pahasına orada kalmazlardı. İlla ki Türkiye'ye gelirlerdi. Size sadece daha henüz bakın duvarlar ilk kez inşa edilirken o dönem Türkiye'ye sığmış bir yetim çocukla yaptığım röportajı okumak istiyorum. Bu Tuz ve Taş Üstünde kitabında yayınladım o röportajı. Önce şöyle söyleyeyim. Çocuk ninesi, dedesini ziyaret ediyor bir küçük kardeşiyle. Ve o ninesi dedesindeyken evleri vuruluyor. Annesi, babası, 3 kardeşi hayatını kaybediyor. O çocuk 2017'de işte o hayatta kalan tek kardeşi, ninesi, dedesiyle Türkiye'ye geliyor. Göç yolculuğunu sordum. Bakın ne dedi. Ben 12 kardeşim 10 yaşındayken ninem ve dedemle Türkiye'ye sığındık. Yolculuk çok zordu. Filmlerdeki gibiydi. Canını kaybetmek gibi bir şey. Yürüye yürüye dağları aştık. Asi nehrinin içine daldık. Yüzme bilmeyen burada boğulur gider. Dedem yüzerek geçti. Biz küçük olduğumuzdan yüzme bilmiyorduk. Bize ve nineme yardım eden ağabeyler sayesinde nehri aştık. Yolda 3 gün aç kaldık. Yola birlikte çıktığımız ailelerden hayatını kaybedenler de oldu. Sınırda bekleyen Türk askerleri vardı. Asker görüp yakalarsa bir gün hapse atıp sonra sınır dışı ediyordu. Bizimle birlikte yakalanmamayı başaran çok az aile oldu. Kaçak geçiş öyle kolay bir şey olsa herkes gelir. Hakikaten çok zor bir yolculuktu. Dedem bu yolculuk için çok para verdi ama kaç para verdi bilmiyorum dedi. Dolayısıyla o dönem 12 yaşında olan bir çocuk hikayeyi bu şekilde anlattı. Ben Suriye'de sorduğumda da aynı şeyleri her sefer dinliyorum. Sınırdan geçmeye çalışırken hayatını kaybeden insanlar bile var. Ve dolayısıyla eğer öyle kolay bir şey olsaydı İdlib'de de Türkiye'nin kontrolündeki bölgede de o milyonlarca insan o kadar kötü hayat şartlarında bunca yıldır yaşamaya devam etmezlerdi. Bunu da söyleyeyim. Ve bu arada içeriye girenler tabii ki var. Bir Türkmen köyü vardı sınırda. Oradaki görevliye sordum. Orada bir müdür vardı, ona sordum. Evet dedi, mesela işte bazen acayip bir sis bastırıyor. Sis bastırdığı günlerde karşı tarafa kitlesel olarak geçenler olabiliyor. Ama onların birçoğu yakalanıyor ve geri gönderiliyor. Dolayısıyla kaçak geçenlerden ben duydum, yani geri gönderilmiş, Türkiye'den Suriye'ye geri gönderilmiş, ısrarla geri gelmek istiyor. Türkiye'ye geliyor. Bir müddet sonra hatta 15 gün geçmişti zannedersem yeniden geri gönderme merkezine yollanıp geri İdlib'e yollanıyor. Dolayısıyla böyle çok hikaye var. Sınırdan geçmek hiç öyle kolay değil. Türkiye ile Suriye'nin ilişkileri geçmişte çok iyi hale geldi. Hatta vizeler kaldırılmıştı. Vizelerin kaldırıldığı dönemlerde Suriyeliler Türkiye'ye alışveriş yapmaya geliyor, gezmeye geliyordu ve geri dönüyordu. Türkiye'de o dönem hani savaştan evvel Türkiye'de gelip de kalan Suriyeli yoktu. Gezmeye geldikleri halde, Türkiye'yi merak edip geldikleri halde geri dönüyorlardı. Dolayısıyla bu sefer gelmelerinin sebebi bambaşka bir şey. Ve yani can korkusu olmasa hiç kimse o koca evlerini, mallarını, mülklerini, onurlarını bırakıp gelmezlerdi. Çünkü neden? Mülteciyseniz onurunuzu yitirirsiniz. Bu bütün dünyada geçerli bir şeydir. Dolayısıyla kimse onurunu yitirme pahasına başka ülkeye
ve gittiği ülkede defolun gidin sözlerine sürekli muhatap olarak bu şekilde yaşamak istemez. Dolayısıyla varlıkları bir zorunluluk icabı. Siz bir yerden bir yere taşınırken diyordu, evinize bir çay bardağını bile bırakmıyorsunuz diyordu. Biz her şeyimizi bıraktık demişti. Aynen öyle ve şunu söyleyeyim, sadece bakın insanlar mal mülklerini bırakmıyorlar. Hatıralarını bırakıyorlar ve en az bu kadar önemli mezarları bırakıyorlar. Sevdiklerinin mezarlarını bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hem geçmişten gelen şeyleri yitiriyorlar, hem o gün sahip olduklarını yitiriyorlar, hem de belirsiz bir geleceğe gidiyorlar. Şimdi burada mesela belki gireriz, geçici onların statüsü. Yarın geri gönderilebilirler. Mültecinin bir başka özelliği veya sığınmacıların diyelim daha doğrusu bir güvenli bir gelecekleri yoktur. Yarın başlarına ne gelecek bunu bilmeden yaşarlar. Ve düşünün hani 1 yıl 2 yıl insan bunu yaşayabilir de yıllar boyunca yarın başınıza ne gelecek bilmeden yaşamak hiç kolay bir şey değildir. Forsama belgeselinden Doktor Hamza şöyle diyordu, hiçbir zaman hayallerimde bir gün mülteci konumuna düşüp de varlık mücadelesi vermek, kimlik mücadelesi vermek aklımın kıyısından geçmemişti demişti. Bu çok önemli bir şey. Kimsenin hayalinde bir gün mülteci konumuna düşmek olmaz. Ve bu konuma da kimse düşmek istemez. Çünkü tekrar söyleyeyim, mülteci olan en önemli kaybettiği şey onurudur. Verilere bakacak olursak yani ne zaman Türkiye'ye geldiler? Aslında yıl yıl hani dağılımlara bakacak olursak diğer komşu ülkelerde de çok benzer şeyler var. Yani Lübnan, Ürdün vesaire. Asıl 2013'ten itibaren göçler artmaya başladı. 2014'ten sonra zirveye çıktı. Bir kere ilk 2011-2012 Suriye'yi terk edenlerin kahir ekseriyeti, benim yaptığım röportajlarda da bunu fark ettim ben. Ya gerçekten rejim oraya saldırmış sınır bölgelerine ve sınırdaki ahali bir anda çıkıyor. Veyahut da asıl önemli şey böyle ne diyelim Suriye'nin entelektüelleri, siyasi figürleri, yeniden Suriye'de yeni bir yani muhalifler için umut olabilecek simaları rejim ilk olarak kaçırtıyor. Dolayısıyla can güvenliği için ilk önce elit kadro Suriye'yi terk ediyor. Evet ama daha sonra kitlesel göçler ne zaman başlıyor? Mesela sadece bir istatistik vereyim. 2012 yılında Türkiye'de 14 bin Suriyeli var sadece bakın. Savaş bir sene evvel aşağı yukarı veya yaklaşık işte 2011 sonu gibi başladı savaş. 2012'de 14 bin kişi var, 2013'te 226 bin kişi var sadece. Ne zaman arttı, ne zaman milyonlara geldi? 2014'te 1,5 milyon. Ne var? Kuzeyde artık IŞİD geliyor. IŞİD'in geldiği bir dönemde insanların kitlesel kaçışı olacak. 2015 2,5 milyona yükseliyor. Ne var? Rusya savaşa giriyor. Havadan bombardımanlar vesaire. Dolayısıyla o dönem yani Rusya'nın müdahalesi, IŞİD'in varlığı insanların kaçışını tetikleyecek şeylerden bir tanesi. Temel şeyler. 2016 işte 2,8 milyon. 2017'ye geldiğimizde 3 milyon 400 bin. Sonraki süreçte Türkiye 2016 sonunda Azez ve çevresini kontrol altına aldığı için Fırat Kalkan operasyonuyla 2016 sonundan itibaren mültecileri Suriye'nin içinde tutma politikası izleyecek. Ve dolayısıyla 2017'den sonra diyelim mültecilerin Türkiye'ye giriş azalacak. Türkiye Suriyelileri operasyon yaptığı Suriye içindeki bölgelerde tutacak. Ve işte oralarda bugün birkaç milyon insan yaşıyor. Yüz binlerce insan da hala yıllardır çadırlarda yaşıyor. Bu şekilde. Evet, bu çok yaygın şeylerden bir tanesi sırtımızda yük ve hatta Suriyelileri biz birer dilenci, cahil, cühela, onlar hiç çalışmıyor, devlet para veriyor, yatıp havadan para yiyor gibi böyle algılar var. Bunların neredeyse tamamı yanlış. Zihnimiz, şöyle söyleyeyim en baştan, Suriyelilerle ilgili zihinlerimize yerleşik kanaatlerin %90-95'i hiç abartmıyorum, yalan ve yanlış maalesef. Size şöyle söyleyeyim, pandemiden evvel bir kere Türkiye'de Suriyelilerin gidişatı ile ilgili en iyi araştırmalar Suriyeliler Barometresi diye yayınlanır. Profesör Murat Erdoğan Hoca'nın başkanlığında yürütülen bir çalışmadır. Her sene yeni bir rapor yayınlanır. Burada da görürsünüz, okursanız pandemiden evvel Türkiye'de çalışan Suriyelilerin oranı %37. Pandemide %28'e düşüyor, sonra yeniden artacak. Bu ne demek? %37 dediğim bakın bu yüzde çalışma yaşındakilerin yüzdesi değil, bütün Suriyelilerin yüzdesi. Yani neyi görüyoruz? İlkokul çocuklarına kadar hatta bazen ilkokul çocuğundan daha küçük olanlar bile Türkiye'de iş gücünün içerisinde. Yani bu ne demek? En az her 3 Suriyeliden biri Türkiye'de çalışıyorlar ve alınların teriyle para kazanıyorlar. Bir kere bunu bilelim.
Ama birçoğu tabii ki kayıt dışı çalışmak zorunda. Suriyelilerin çalışmasını kolaylaştırıcı şeylerimiz yok maalesef. Daha halkın tepkisi çok fazla olduğu için tam aksine zihinlerde Suriyeliler işlerimizi alıyor fikri olduğu için tam aksine bu çalışma hayatını zorlaştırıcı pek çok da şey var. Dolayısıyla işverenler de pek tercih etmediği için birçoğu kaçak çalışıyor. Kaçak çalışmak ne demek? Sigortasız çalışmak demek. Günde 12, bazen 11-12 saat, bazen 13 saat çalışmak demek. Hiç izin kullanamamak demek. Maaşını tam alamamak demek. Asgari yani ve tamamen maaşının keyfi olması demek. Bunun gibi bir sürü şeyler var. Dolayısıyla bir kere Suriyeliler bizim sırtımıza yük değil. Bir başka şey, Türkiye'de Suriyeli bu arada şimdi komşu ülkelerdedir Suriyelilerin kahir ekseriyeti. En çok yardım alan dışarıdan ülkede Türkiye'dir. Biz bunun hiç farkında değiliz. Avrupa Birliği verir. Birleşmiş Milletler'in UNICEF, UNESCO, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi veya Dünya Sağlık Teşkilatı gibi birçok uluslararası örgütün Türkiye'de proje bazlı yardımları vardır. Eğitim alanında, sağlık alanında, sosyal uyum alanında türlü türlü yardımlar vardır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye egemen bir devlet. Herhangi bir dış uluslararası kuruluşun veya dış bir devletin elini kolunu sallayarak Türk halkına kendi inisiyatifiyle yardım yapması tabii ki izin vermiyor. O zaman bu izinler nasıl geliyor? Dışarıdan gelen finansman proje bazlı Türk kurumları üzerinden Suriyelilere dağıtılıyor. Çünkü Türkiye egemenliğine zarar gelsin istemiyor. Peki bu ne demek? Mesela Avrupa Birliği'nin sosyal uyum yardımları var. Türkiye'deki mültecilerin 1/3'ine yaptığı, bunun da bu yardım alabilmek için de bir sürü şartlar var. Belli kişilere ayda 500 lira yardım yapıyor. Sosyal uyum yardımları. Mesela üstünde Kızılay kart yazıyor bu yardım şeyinin. Neden? İşte Avrupa Birliği Kızılay üzerinden ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden bu finansmanı ayırıyor ve onun üzerinden Türk kuruluşu Kızılay üzerinden yardım dağıtılıyor. Tam da bu yüzden biz zannediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının ödediği vergilerle bu. Hayır, öyle bir şey yok. Başka mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın mültecilere yaptığı yardımlar var, çocuklara. Bunların paraları UNESCO, BM'nin UNESCO, UNICEF örgütlerinden gelen finansmandır. Bunun gibi bir sürü şey var. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Suriyeliler geldiğinden veya bir başka şey. Şöyle deniyor, işte bu devlet Suriyelilerin kirasını, faturalarını ödüyor. Havadan yaşıyorlar diyorlar. Hatta bazen diyorlar ki bu ülkede mülteci olmak vardı gibi feci bir şey söylüyor insanlarımız. Bir kere ben bugüne kadar kiminle röportaj yaptıysam tek bir kişiden bile bana kiram ödendi devlet tarafından veya benim bir faturam ödendi diye bir şey duymadım. Tam aksine kiminle görüşürsem görüşeyim. Yaklaşık 2018'den beri sürekli röportajlar yapıyorum. İnsanların bana söyledikleri hep şu: kiramızı ve faturalarımızı ödedikten sonra karnımızı zor doyuruyoruz diye sayısız kişiyle, hatta yüzlerce kişiyle röportaj yaptım diyebilirim. Dolayısıyla gerçeklerimiz bambaşka. 2011'den bu yana devletin bu şekilde yardım yaptığı hiçbir tane Suriyeli yoktur. Bir başka şey, işte Suriyeliler bizim işlerimizi alıyor diyorlar mesela. Peki Suriyeliler bizim işlerimizi alıyor. Suriyelilerin iş gücünün özellikleri neler? Bir kere bunun da farkında değiliz. Şöyle bir kere iki ülkenin insanların iş gücü, yani iş yapma şeyi bakımından birbirini tamamlayıcı özelliklere sahibiz. Nedir? Bir kere Türkiye'ye en çok Halep'ten mülteci geldi. Halep ve merkezi çevresinden. Halepliler bir kere tarih boyunca tüccar bir millettir. Üreticidir. Acayip, önüne taş ve koyun taştan üretecek bir şey bulur. Böyle bir şeye sahiptir. Dolayısıyla Halep'in nüfusu iktisadi açıdan gelmeden evvel ya iş sahibi, üretken insanlardı ya da o işlerde çalışan işçi sınıfıydı. Yani bize gelenler işçi sınıfı veya işverenler, fabrika sahipleri, girişimci insanlar. Peki başka? Yani Suriyelilerin, ben mesela başka ülkelerde de röportajlar yaptım. Hep söylenen şey aynı: Suriyeliler icatçı bir toplumdur. Bu geçmişten gelen bir karakterleridir. Aynı zamanda Suriye dışa kapalı bir rejim olduğu için geçmişte içeriye mal girişi kısıtlıydı ve dolayısıyla içerideki mal imkanı azdı. O yüzden birinci sınıf tamircidir Suriyeliler.
Türkiye'de bakın tamirat yapan insan sayısı giderek azalıyor. Çünkü biz eşyalarımız bozulduğunda ne yapıyoruz genellikle? Tamir parası yüksek diye yenisini zaten yeni modası çıkıyor. Yeni moda almayı tercih ediyoruz. Ama Suriyeliler öyle değildir. Birinci sınıf iyi tamircidirler. Bir başka şey zanaatkarlık. Yani el işiyle, elle yapılan işlerde bir numara birinci sınıf iş çıkartırlar. Ve ben savaştan evvel gittim, Suriye'yi gezdim. Halep'i de gezmiştim çok şükür. Ve orada o Halep'in çarşılarında geleneksel sanatların aynen devam ettiğini görmüştüm. Bizde mesela hep şey denir değil mi? Geleneksel sanatlarımızı yapanları hayatını kaybediyor artık. Yeni nesil istemiyor vesaire. Ama Suriye'de bunlar devam ediyordu. Dolayısıyla bize gelen insan el becerisi yüksek, zanaatkar insanlar. Bunun gibi şeyler. Dolayısıyla biz birbirimizi tamamlayıcı özelliklere sahibiz. Keşke bu bilinçle hareket edilse Türkiye'ye çok büyük katma değerler katacak bir süreç yaşanabilirdi aslında. Peki Suriyeliler genelde ne iş yapıyor? Türklerin yapmaya tenezzül etmediği ne kadar iş varsa Suriyeliler bunları yapıyor. Üretilen ayakkabıların çoğunun işçileri Suriyelilerdir. Ayağımıza giydiğimiz şeylerin çoğu Suriyeliler üretiyor. Başka? Mesela demir çelik gibi ağır sanayi, zor işlerde çalışıyorlar. Hamallık yapanı görürsünüz, temizlik işçiliği yapanları görürsünüz. Tabii ki öğretmenler var, yabancı dil öğretmenleri var. Bu bir başka şeylerden, tercümanlık yapanlar var. Kendi işini kurmuş insanlar var. Suriye'de bir savaş nedeniyle bir sürü girişimci, iş adamı fabrikalarını Türkiye'ye taşıdı. Türkiye'nin güneydoğusunda Suriyelilerin bir sürü fabrikaları var. Mesela yine kendi STK'ları var, düşünce kuruluşları var, medyaları var. Buralarda çalışanlar söz konusu. Genel olarak bunu söyleyebiliriz ama yani şunu söyleyeyim. Türk gençlerin yapmak istemediği işleri onlar yapıyorlar. Tarım sektöründe varlar, hayvancılıkta varlar. Şöyle söyleyeyim, bizde hani diyorlar ya mülteciler işimizi kapıyor. Bugün bütün mültecileri sınır dışı etsek, Türk ekonomisi ne olur ben size söyleyeyim. Sadece Suriyeliler bağlamında da düşünmeyelim, diğer göçmenler bağlamında da. Mesela yaşlılarımıza bakacak insan bulamayız. Hani yaşlılar için bakıcı çağırıyoruz ya, çoğu yabancı. Çocuklarımıza bakacak insan bulamayabiliriz. Başka? Tarım ve hayvancılık sektörümüzün öleceğini de söyleyeyim. Çünkü bizim yeni neslimiz tarım ve hayvancılığı yani maalesef toplumda böyle bir algı olduğu için yeni nesillerimiz tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemiyorlar. Halbuki en stratejik alanlardan bir tanesidir tarım ve hayvancılık ve bu alanlarda genelde yabancılar çalışıyor işçi olarak. Yine bir sürü ağır sanayi alanında zor işler, zor fabrikalar kapanır. El becerisi isteyen bir sürü işler kapanır. Bu ne olur biliyor musunuz? Bir de şunu söyleyeyim. Yıllardır evet Suriyeliler çalıştı ve maalesef iş adamlarımız Suriyeliler ucuz işçi gücü olarak çalıştırdı. Bu ne demek? Üretim maliyetleri düştü o sayede. Eğer ki bugün ve bu arada bunun böyle kullanılması da çok çirkin bir şeydi. Onu da söyleyeyim yani. Ucuz iş gücü olarak insanların emeğinin sömürülmesi hiç doğru bir şey değil. Ama bunun sonucu ne oldu? Türk halkı olarak biz ürünleri daha ucuza aldık. Bugün Suriyeliler gitse, diğer mülteciler gitse, yediğimiz yemekten tutun, ayağımıza giydiğimiz ayakkabıya, üzerimize giydiğimiz kıyafete, kullandığımız çantaya kadar bir sürü şeyin ya üretilemez hale geldiğini ya da üretildiğinde de fiyatının maliyetinin çok yükseldiğini göreceğiz. Ve bazı şeyleri zaten üretemez hale geleceğiz. Dışarıdan ithal etmek zorunda kalacağız. Bağımlılığımız da artacak. Maalesef bunların çok farkında değiliz. Ve son bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bu ırkçılık, son dönemde artan ırkçılık sadece yani halkı değil aynı zamanda kamuoyu da etkilediği, kamu yöneticilerini de etkilediği için artık ülkemizde iş kurmuş olan birçok Suriyeli burada iş yapamayacağını anlayıp yatırımcılardan bahsediyorum. Fabrikaları Mısır'a yol çekiyorlar. Bu sadece şey için değil. Biz bazen işte Türk iş adamları da Mısır'a götürüyor işlerini. İşte neden? İstihdam orada çok daha, maliyeti çok daha düşük olduğu için. Ama Türkiye'deki Suriyeli üreticiler bunun için yollamıyorlar. İşlerini Mısır'a veya başka ülkelere çekmiyorlar. Temel sebebi istenmediklerini biliyorlar ve dolayısıyla istenmedikleri için Türkiye'yi terk ediyorlar. Maalesef bu yanlış bilgiler üzerinden, yanlış algılar üzerinden oluşan ırkçılık
Türkiye'nin ekonomisine ne kadar büyük zarar verdiğini hiç farkında değiliz. Yani Türkiye'de yatırım yapıp Türk işçi çalıştıran yerler de kapanıyor şu anda. Bunları da farkında olmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, ekmek elden su gölden yaşayan Suriyeli sayısı gerçekten azdır. Onu da bir söyleyeyim. Ve son bir şey, hani dışarıdan gelen yardımlar dedik ya. Şimdi Avrupa'dan mesela kişi başı 500 lira geliyor. Biz yine diyoruz ki oh keyif, keyif diyoruz. Sorarım size, ayda bir kişi 500 liraya nasıl yaşayabilir? Ki o 500 lira yeni 500 lira oldu. Geçmişte 120 liraydı, sonra 150 liraya çıktı, 200 liraya geldi. Mesela şu an 500 lira. Suriye'nin içinde acayip bir ekonomik krizi olduğu için yemeyip kazançlarını artırıp Suriye içindeki ailelerine yolluyorlar. Çünkü Suriye'de %90'dan fazlası insanlar fakirlik sınırı altında yaşıyor. En az 12 milyon kişi, ki o geçen senelerdeydi, açlık sınırı altında yaşıyor. Dışarıdan gelen yardımlar olmasa, akrabaların yolladığı yardımlar olmasa Suriye'de kitlesel açlıktan insanlar ölür. Biz maalesef bunun da farkında değiliz. Çok ciddi bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla yani sadece kendileri geçinmekle, yani kendi ailelerini geçindirmek değil, bir de Suriye'deki ailelerini geçindirmek gibi birçoğunun yükümlülüğü var. Tabii artık Suriye'deki ailelerine para yollayabilecek durumda değiller, Türkiye'deki ekonomik krizin de etkisiyle. Ben bu sene 2 defa Suriye'ye gittim. Bir Azez bölgesine, ardından Tel Abyad bölgesine gittim. Geçen senelerde gitmiştim defalarca Azez'e. Oradaki hayattan da biraz bahsedeyim de bu önemli çünkü. Ekonomi berbat, üretim yok, iş yok. Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere Türkiye'den sadece mal girişi var. Türkiye'de fiyatlar neyse Suriye'de de aynı. Bu ne demek? Ve bu arada maaşlara bakalım. Bu sene işte okulları gezdim, müdürlerle görüştüm vesaire son gidişimde. En yüksek öğretmen maaşı $100. O da en iyi olan. Yoksa $80 vesaireye de var. Yani ben oraya gittiğimde Şubat ayında en yüksek öğretmen maaşı 3.000 liraydı. Dedim ki mallar Türkiye ile aynı fiyat. Kiralar, mesela bir ziyaret etmiştim. Bütün ailesinde hastalar olan bir aileyi ziyaret ettim. $50 aylık maaşı. Pardon, aylık kirası. Şimdi 3.000 liraya Türkiye şartlarındaki fiyatları da ben karşılaştırdım. Orada marketlere gittim. Sonra işte Kilis'teki marketlere gittim. Fiyatları kıyaslamak için gezdim yani. Çok büyük bir fark yoktu. Dolayısıyla insanlar o kadar zor şartlarda yaşıyorlar ki. Buradaki enflasyon aynısı orada var. Maaşlar acayip düşük. Ben öğretmen maaşını söyledim. İmam maaşı 2.000 lira. Oradaki silahlı grupların maaşları çok daha düşük. En yüksek maaşlar işte doktorlara belki 5.000 6.000 lira falan onlardı. Bazen 10.000 lira olabiliyor en yüksek doktor maaşı vesaire. Bu şartlarda oradaki insanlar nasıl yaşayabilir? Bu sefer şeyleri de gittim. Geçmişte hep kampları ziyaret ederdim. Bu sefer kurum ziyareti yaptım. Psikososyal destek veren bir kuruluşu ziyaret ettiğimde bana dediler ki gençlerde ve kadınlarda intihar fikri %90 var dediler. Bize her ay ciddi bir şekilde intihara girişmiş ama ölmemiş insanların en az 4-5 kişi her ay düzenli bize geliyor, getiriliyor dediler. Tedavi etmemiz için. Psikososyal destek vermemiz için. Durum bu. Ve dolayısıyla dışarıda, yurt dışındaki akrabalar içeriye para yollamazsa o insanların hayatta kalma imkan ihtimali yok. Ne yapacaklar o yüzden? En önemli iş şeylerinden bir tanesi artık maalesef uyuşturucu. Rejim bir kere zaten şu an dünyanın en büyük uyuşturucu üreticisi. Rejimin uyuşturucuları her yere yayılıyor. Türkiye'nin kontrolündeki kuzeydeki bölgelerde de uyuşturucu yayılıyor. İnsanlar geçinebilmek için böyle işlere girmek zorunda kalıyorlar. Türkiye'de mesela işimizi alıyorlar vesaire diyoruz. Keşke bilsek o işimizi alıyor dediğimiz insanlar kaç aileye bakmak zorundalar. Bakamadıklarında Suriye'deki ailelerine oradaki insanlar ne durumlara düşüyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani sağlık imkanları Suriye'de çok kötü. Eğitim imkanları çok kötü. Üniversiteler var. Diplomalar tanınmıyor. Gençler üniversiteye gidiyor ama o kadar ümitsiz ki bu diplomayla biz ne yapacağız? Dünyanın hiçbir yerinde tanınmıyor ki diye düşünüyorlar. Dolayısıyla gerçekten keşke Suriye'nin içindeki durumu bilsek. Bu arada şimdi kuzeyi söyledim. Rejimin bölgesinde maaşlar daha beter.
Yani $100 bir maaşı rejim bölgesinde göremezsiniz. Rejim bölgesinde bir memurun maaşı $25, $20. Geçen yaz $15 kadar inmişiz. Şimdi yeniden yükseldi ama $25'la insanlar aile geçindirmeye çalışıyor rejimin bölgesinde. Oralarda fiyatlar birçok üründe Suriye'nin kuzeyindekinden daha bile pahalı. Ve yani durum elektrik yok dosdoğru. Su dosdoğru yok. Temel altyapı dosdoğru yok. Doktorların, öğretmenlerin birçoğu, üniversitelerdeki hocaların birçoğu yurt dışına gittiler. Ve dolayısıyla Suriye'nin neresine giderseniz gidin hayat şartları gerçekten kötü. Bakmayın siz o sosyal medya fenomenlerine. Suriye'nin zengin mahallelerinde çekimler yapıp bize bir Suriye hikayesi gösteriyorlar. Bir kere şunu söyleyeyim, her savaş bölgesinde savaşla zenginleşen savaş ağları vardır. Ve dolayısıyla savaşın en zirve anında bile gece kulüpleri her zaman doludur. Nereye giderseniz gidin. Lüks lokantalar doludur. Oranın ama onlar kim? Suriye'nin %2, %3'lük bir kesimini bize Suriye'nin geneli diye sunuyorlar. Zengin mahallelerin hikayesiyle dış mahallelerdeki, kenar mahallelerdeki, ilçelerdeki, hele savaş yaşamış yerlerdekilerin hikayesi arasında devasa farklar var. Bunu da böyle bu arada söylemiş olayım. Bir kere sınavsız girmiyorlar. Onlar yabancı öğrenci statüsünde Türkiye'de okuyorlar. Yabancı öğrenciler için de YÖS sınavı var. Ayrı bir sınav. Her üniversitenin kendinin yaptığı ayrı sınavlar var. Bir kere eğer ki Türkiye Suriyeli öğrencileri bizim üniversiteyi Türk öğrencilerin girdiği sınavla alıyor olsaydı ne diyecektik o zaman? Bak bizim kontenjanımızdan Suriyeliler giriyor diyecektik. Devlet bunu engelledi. Ne yaptı? Zaten vatandaş olarak da vatandaş olmadığı için Suriyeliler geçici koruma kapsamında buradalar. Dolayısıyla yabancı öğrenci statüsünde Türkiye'de okuyorlar. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de okuyan kaç Suriyeli öğrenci var üniversitelerde? 50.000 küsur. Türkiye'de okuyan kaç yabancı öğrenci var? 200.000. Bütün dünyadan gelen. Yani neyi görüyoruz? Yabancı öğrencilerin %25'i sadece Suriyeli. Peki Türkiye genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktoralarda öğrenci sayısı 8 milyonu aşkın. Bunlardan sadece 50.000'i Suriyeli. Bu ne demek? Binde 6. Yani Türkiye'deki yabancı öğrencilerin %25'i Suriyeli. Yabancı yerli bütün hepsini kattığımızda bütün kontenjanın binde 6'sı, yüzde demiyorum bakın binde 6'sı Suriyeli. O kadar düşük bir şeydir. Bir başka şey. Yabancı öğrenci statüsünü okumak ne demek? Büyük harçlar ödemek demek. Çok yüksek harçlar. Onlar her dönem 10 binlerce lira ödüyorlar. Hele mesela tıp gibi şeyler de artık 100 binleri herhalde geçiyordur tahminim. Yani en son sorduğumda 70 bin, 80 bin vesaireydi. Dolayısıyla onlar hem parayla okuyorlar, imtihansız girmiyorlar. Özel yabancılar nasıl giriyorsa Türkiye'de o şekilde imtihanlara giriyorlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Ve şunu söyleyeyim. Harçlar çok yüksek olduğu için okulu bırakan bir sürü Suriyeli genç de var. Bunu da bildirmiş olayım. Peki Suriyeliler neden okuması gerekiyor? Bir kere bir mültecinin mutlaka en iyi eğitim alması gerekir. Ülkesine dönemezse yurt dışında hayatta kalabilmek için. Ülkesine dönerse de Suriye'nin yeniden inşa edilmesi lazım. Suriye'nin iyi mimarlara, mühendislere, doktorlara, her alanda yetişmiş insana ekmek su kadar ihtiyacı var. Suriye'nin içindeki üniversiteler ve eğitim kurumlarının kalitesi iyice artık düşük vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'de okuyacaklar ki o insanlar, o gençler ülkelerini ayağa kaldıracaklar. Biz bunun maalesef farkında değiliz. Türkiye'de hiçbir alanda, kamunun hiçbir alanında Suriyeliler öncelikli değil. Bir kere Türklerin Suriyelilerle ilgili şöyle dediği şeyler var. Suriyelilere soruyorsunuz tam tersi yakınmalara sahipler. Bunu bir kere bilmek gerekiyor. Mesela Suriyeli gazetecinin kitabında da var, Tuz ve Ateş Üstünde kitabında. Ondan bir alıntı yapmak istiyorum. Artık market alışverişi, banka ve resmi dairelerdeki işlemler, çocukları okula kaydettirme ve genel eğitim süreçleri dahil her şey Suriyelilerin sürekli kaygı duydukları şeylere dönüştü. 2021'den sonrasından bahsediyor. Bakın bu ırkçılığın ötesinde günlük bir şey. Siyasetin de ötesinde bir durum. Artık Suriyelilerin gündelik hayatı ciddi bir stres üzerine kurulu diyor. Çünkü neden? Suriyeliler nereye giderse gitsin, ister kamu ister özel, sürekli sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela en basit şey, sistem yok. Kamu şeyleri bir şey yapmak istemiyorsa sistem yok diyorlar. Bankaya gidiyor bir sürü engeller çıkıyor. Göç idaresi. O kadar büyük sıkıntılar yaşıyorlar ki. Ve dolayısıyla Suriyeliler herhangi bir devlet dairesinde herhangi bir iş yaptırırken ölüp diriliyorlar. Bir kere bunu bilmek gerekiyor.
Bizim algımızın tam aksine. Ve aslında hep bana şöyle söylediler. Tamamen dediler karşımızdaki muhatabın insafına kalmıştır işimiz dediler. Eğer insaflıysa işimizi yapar. İnsafsızsa yapmaz. Yapılmıyor, sistem yok. Bu yapılmaz vesaire diyorlar dediler. Mesela bir devlet dairesinde bir şey yaptırmak istiyorlar. Bir memur hayır bu yapılmaz olmaz diyor dediler. Çıkıyoruz sıradan, tekrar numara alıyoruz. Tekrar sıraya ama bu sefer başka bir görevlinin karşısına çıkıyoruz. O takır takır yapıyor dedi. Dolayısıyla o kadar büyük keyfilik var ki. Ve yani her devlet dairesinde yapacakları iş için öncesinde bir stres yaşıyorlar. Dolayısıyla kamu hizmetlerinde mülteciler öncelikmiş. Hiç ben bugüne kadar tek bir kişiden bunu duymadım. Hatta sadece şeyler değil, Türkiye'de yatırım yapan, yani mülteci statüsünde değil, yatırımcı statüsünde Türkiye'ye gelmiş Suriyeliler var. Ve bunların mesela Almanya vatandaşlığı falan var. Onlardan da dinledim, iş adamlarından. Onlar da gittikleri kurumlarda ne kadar aşağılandıklarını, işlerinin yapılmasında nasıl sıkıntılar yaşadıklarını vesaire anlattılar bana. Dolayısıyla zihnimizdeki gibi bir şey söz konusu değil. Özellikle sağlık alanında bunu çok söylüyorlar değil mi? İşte sıra alamıyoruz, neden Suriyeliler? Bir kere Sağlık Bakanlığı açıkladı geçtiğimiz aylarda. Alınan randevuların yarısına gidilmiyor diye. Peki acaba randevuya gitmeyenler sadece Suriyeli midir sizce? Bizim bakın pandemiden sonra bir alışkanlığımız başlamıştı. Pandemi sırasında hatırlarsanız. Evlere kapatıldığımızda evinde sıkılan, sokakta gezmek isteyen ama yasak olduğu için bunu yapamayanlar gitmeyeceği hastane için randevu alıyorlardı. Ondan sonra polis sorduğunda işte hastaneye gideceğim diyordu. Gezip geliyordu evine. Bunları bakın Suriyeliler yapmıyordu, bizimkiler yapıyordu. Size bir başka örnek söyleyeceğim. Geçtiğimiz yıllarda birkaç sene evvel annem için MR çektirmeye gittik. Orada hiç Suriyeli falan zaten yok. Tamamı Türk. Benim için inanılmaz bir sosyolojik gözlem alanı oldu. Orada bekleyenlerin hepsi sağlık çalışanları, içerideki MR vesaire o çekimlerle ilgilenen içerideki görevlilerin sürekli haksız yere içeri birisini aldığını iddia ediyorlar. Her sefer şimdi uzun olduğu için anlatmayacağım. Her biri ayrı böyle benim için hayrete düşürücü hikayeydi. İçeri kim girse işte bak aradan soktunuz. Gösteriyor listeyi, listedeler ve tam vaktinde hepsi de. Ama insanlar algısı öyle bir şey ki yanıldığını görüyor, tekrar bir başka gelene yine aynı şeyi söylüyor. Çok enteresan. Dolayısıyla biz aslında Suriyeli olsun olmasın zihnimizde bazı şeyler var. Hep insanlar torpille bir yere girer. Yani bir MR sırasında bile bunu artık vehmediyoruz. Dolayısıyla randevu mu alamıyoruz? Tek suç Suriyelilerdir. Bu arada doktor eksikliği olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Neden var? Pandemide doktorlarımızı o kadar yorduk ki insanlar yurt dışına gidiyor biliyorsunuz değil mi doktorlar? Peki doktorların bu kadar yorulmasında biz hastaların rolü olmadı mı sizce? Çok rolü oldu. Dolayısıyla evet mesela sınır illerinde böyle bir sıkıntı olabilir. Çünkü nüfus başına mülteci oranı fazla yerler var. Ama şehrinde çok az mülteci olan insanlar var. Onlar bile Suriyeliler yüzünden randevu alamıyoruz diyorlar. Şehrinde kaç tane senin mülteci var ki, Suriyeli var ki neyi alamıyorsun? Dolayısıyla ağzımıza bazen böyle şeyler var. Ne diyelim sakızlar var. Sürekli o sakızları çiğniyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte sağlıkta onlar öncelik. Kimler Suriyelilerden hangisi öncelik oluyor? Türklerde kimler öncelikse onlar da aynı. 60 yaş üstü hastalar, acil hastalar veya işte 7 yaş altı çocuklar mı öyle bir şey yanlış biliyor olabilirim onu da. Ve dolayısıyla onlarda tıpkı Türklerde ne öncelik varsa onlarda da öyle bir öncelik olduğunu belirteyim. Dolayısıyla biz karşımızda Suriyeliler olmadığında da aynı şekilde ayrımcılık, torpil vesaire diye bu şeyi ben gördüm yani hastanelerimizde insanlarımız arasında.